Şu para 2500 TL'ye geliyor. Şu salatalığın tanesi 3 dolar. Oo. Çocuğun aklını aldı. One. Baksana insanlar salatalığın fotoğrafını çekiyorlar, dayanamıyorlar. Para çekelim. Withdrawal, confirm. Şunları bile çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. İnsanlar küçücük evlerde yaşıyorlardı. Peki burada ne yazıyor merak ediyorsunuzdur pek tabii ki. Hemen bakalım. Yani Japonya'ya gelip de bıldırcın yiyeceğim hiç aklıma gelmez. Bu yemek değil ya, show bu. Bu sanat. Pırıl pırıl ya. Bunu nasıl pırıl pırıl yaptınız arkadaş? Harika bir mahalleye geldim yine. Mesela böyle bir tapınak nerede görebilirsiniz? Hiçbir yerde. Yani Tanrı'ya inandıkları neyse kartvizit atan bir topluluk ilk defa görüyorum. Şimdi o kadar büyük bir turizm var ki burada. Kapıların olduğu yeri ikiye ayırmak zorunda kalmışlar. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bana da bol keşifli bir Kyoto gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda Japonya'nın en kadim kenti Kyoto'dan sesleniyorum. Bugün her ne kadar hava bulutlu olsa da hiç şikayetçi değilim. Çünkü yağmuru yağmur, sıcağı sıcak buranın. Gezmek için en güzel zaman böyle bulutlu ve sisli bir günde gezmek. En azından terlemeden keyifli bir şekilde geziyorsunuz. Efendim ben buraya Sakura'yı görmek için geldim. Ucundan kıyısından birazcık gördüm. Bahaneyle tam göremediğim için önümüzdeki yıllarda yeniden gelirim diyerekten kendimi ikna etmeye, teselli etmeye çalışıyorum. Bugün buranın tapınaklarıyla meşhur dağlarını gezeceğim. Şimdi diyeceksin de Japonyalara gittin, bize sadece tapınak mı göstereceksin? Hayır pek tabii ki. Bu kadim kentin, yani Amerikalıların bombalamaya dahi kıyamadıkları Kyoto kentinin aynı zamanda çok güzel bölgeleri var. Özellikle akşam sizi harika yerlere yemek yemeye de götüreceğim, merak etmeyin. Aynı zamanda hem ülkenin dini felsefesini, felsefe diyorum çünkü detayları anlatacağım, hem de aynı zamanda ülke hakkında, şehir hakkında yine bilgileri vermeye devam ederim. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler, bana da bol keşifli bir Kyoto gezisi olsun. Burası 1,5 milyon insanın yaşadığı ülkenin en büyük kentlerinden bir tanesi. Yaklaşık 1800 tane tapınak olan, daha çok yatay mimarinin hakim olduğu ve Japonya'da gerçek anlamda farklı bir yer görelim diyerek kesinlikle listesine alınmak isteyen birçok gezginin uğradığı yer. Buraya bu kadar özel kılan şey ise UNESCO koruması altında olduğu için tapınaklar, tarihi Old Town Gion bölgesi yani eski kent merkezi ve ülkenin en çok geisha'nın bulunması. 2000'den fazla geisha var ve büyük bir çoğunluğu burada bulunuyor. Bununla beraber çok güzel bir mimarisi var kentin. Harika restoranları var. İnsanlar sırf bu yüzden buraya geliyorlar. Ben 4 gündür buradayım. O kadar çok yer var ki gezecek. Yani gerçek anlamda 4 gün değil 40 gün bile yetmez buraya. Ama benim önceliklendirdiğim bazı yerler var. Size daha önceki bölümde bir bölümünü anlatmıştım. O mahalle düşünün demiştim, hatırlarsınız. Şimdi diğer mahalleye gidiyoruz. Yani diğer dağa gidiyoruz. Çünkü bu adamların bu kentleri özellikle kurarken 700'lü yıllardaki tapınaklarıyla meşhur olduğunu baştan söylemiştim sizlere. Ve bu tapınakları da dağlara kuruyorlar. Daha çok Hint ve Budizm felsefesinden etkilenerek, geçemedim karşıya, geri dön. Aslında Japonlar Shinto gibi, Budist gibi yaşayıp Shinto gibi ölüyorlar. Shintolar da, yani Shintoizm inancında da tamamen her şeyin doğa temelinde olduğunu ve doğanın hayatlarının bir parçası olduğunu, tabiattaki bir taşın bile ruhunun olduğuna inanıyorlar. O yüzden de zaten bu insanlar bu kadar temiz, bu kadar pırıl pırıl bir ülke kurmuşlar. Temelinde de zaten din var. Bugün sizlere göstereceğim tapınakların bazıları Shinto tapınağı, bazıları Budist tapınağı olacak. Ve bunları gösterirken hepsinin farklı bir ibadet şekli var. Kiminde size kapılar göstereceğim, kiminde ziller göstereceğim, kiminde Buda göstereceğim ve hepsinin de farklı bir inanç sisteminin aslında niyetine göre yapıldığını göreceksiniz. Kiminde duaları kabul olduğu için kapı yapacaklar, kiminde ise heykel. İşte bu temele göre görecek olduğumuz bütün tapınakların hepsinde farklı bir hikaye anlatacağım. Şimdi önce sizi Fushimi Inari Tapınağı'na götürmek istiyorum. Burası dünyada pek örneğini göremeyeceğiniz nadir bir
kapılardan oluşan tapınak bölgesi. Orası biraz erken kapandığı için, birazcık da şehrin dışında olduğu için önce oradan başlayacağım. Trenle gideceğiz bakalım. 20 dakika sonra oradayız. Sakura bitti artık. Ağaçlar görüyorsunuz bak, dökülmeye başladı. Her yerde İngilizce artık. Yazılar görebildiğim için birçok yere ulaşmam çok kolay oldu bu gezide. Yani önceki gezimle kıyaslıyorum. Daha önceden de Japonya'ya gelmiştim. Resmen arada 100 sene değişmiş gibi hissediyor insan. Şimdi buradan bir biletimizi alacağız ve rahat rahat gideceğiz. Metrolar da çok temiz. Sokaklarda, caddelerde. Geldik. Şimdi burada param bitti yine. Çok para harcıyorsunuz haliyle. Ve karttan çektiğimi bunu önceden de söylemiştim. Kredi kartı kullandığınızda bizim ülkede çok felaket kur farkı çakıyorlar abi. Kusura bakmayın ama bunun Türkçesi çakmak. Neden diyorum? Çünkü saat farkından dolayı geceki kura göre o aradaki fark artıyor yani piyasalar kapalı olduğunda. Yaklaşık %12 falan şey yapıyorlar. Kur farkından çakıyorlar. O yüzden ben de akıllandım. Artık para çekiyorum. Para çekerek en azından %5'lere falan denk geliyor. Aklınızda bulunsun. Ama en güzeli yanınızda dolar getirin. O zaman neredeyse hiç kur farkı yemezsiniz. Bir de Allah'tan her yerde, dedim ya İngilizce artık her şeyde yayılmış diye, zorluk çekmiyorsunuz. Para çekelim. Withdrawal, confirm. Tuşları bile çok güzel ya. Pamuk gibi. Hadi 50.000 diyelim. Türk lirasına göre exchange 10.940 lira çekecek. Abi şu para 2500 TL'ye geliyor. 80 dolar. 90 dolar hatta. Şu kadarcık paraya bak 10.900 TL yaklaşık olarak benden çekti. Şu an piyasadaki kur 10.500 TL. Sadece 400 TL fark edin. %4 falan. Canlı canlı görün diye yaptım. Şu deneyimler var ya. Bak gerçekten yani keşke daha çok internette arkadaşlarımız gezse dünyayı da böyle fikirler, deneyimleri anlatsalar. Ne rehber oluyor size var ya. Gerçekten hani şu işte yaparken çok mutlu oluyorum. Birçoğunuz umarım ilham olup cesaret veriyorumdur böyle gezerek. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bilet alacağız. Artık o kadar iyi öğrendim ki bilet almayı. Rahat rahat size onu da anlatabilirim. Zaten şehrin içerisinde bakın çok güzel turistik yerleri görebileceğiniz bir harita yapmışlar. Benim gideceğim yer şurası. Fushimi Inari. Biz şu an şu taraftayız. Buradan şimdi trenle gideceğiz. Gidelim bakalım. Zaten bu duraktan itibaren hangi yere gidecekseniz tahmini fiyatları da yazıyor. Benim gideceğim yer Fushimi Inari istasyonu. Şuradan biletimi alacağım şimdi. One way ticket alalım. One way ticket. Ne kadarlıkmış bizimki? 220'ymiş. 220'yi seçiyorsun. Buradan da paramızı açacağız. 200. Bilet işi çok basit ya gerçekten. Sadece hattı çok iyi bilmeniz lazım. Her hattı takip etmeniz lazım. O zaman büyük yerlerde çok sıkıntı. Çünkü bütün renkler birbirine çok yakın oluyor. O kadar çok hat var ki. Şimdi bu Kein Railway treniyle şuradan biletimizi atacağız. Şuradan çekeceğiz. Arigato gozaimasu yapacağız. Şimdi bu bileti kaybetmeyeceksiniz. Çünkü çıkarken de bunu kullanacaksınız. Eğer kaybederseniz yeniden bilet aldırıyorlar. O yüzden atmamak gerekiyor. Bundan sonraki tren. Şu temizliğe bakar mısınız arkadaşlar? Tren hattının, demirlerin olduğu yer bile rayların pırıl pırıl. Pırıl pırıl ya. Bunu nasıl pırıl pırıl yaptınız arkadaş? Sinirleri bozuluyor insan. Dünyanın en dakik trenleri burada. Dünyanın en uzun tren ağlarından birçoğu burada. Ve sadece gecikme payı ne kadar biliyor musunuz? 18 saniye ya. 18 saniye. Bu kadar hattı nasıl yönetiyorlar? İnanılır gibi değil. Yani çok çılgınlar bu konuda da. Burada bir de mesela koltuklar böyle evlerdeki olur ya bizim çekyatlar. Onlara benziyor. Plastik değil. Rahat rahat gidiyorsun ev konforunda.
Ve geldik. Yoldaki manzaraları gördünüz mü? İnsanlar küçücük evlerde yaşıyorlar. Dışarıdan baksanız ev bile demezsiniz. Yani Japonya'daki o herkes işte sanki rezidanslarda çok lüks evlerde yaşıyormuş gibi düşünmeyin. Gerçekten hani özet bir Japonya'yı orada ev anlamında, mahalle anlamında yolda gördük. Şimdi bu kalabalıktan da anladığınız üzere ülkenin en ünlü tapınaklarından birine geldik. Yine burada da bakın hep deniz mahsulü satıyorlar, tavuk satıyorlar. Tatlıyı çok seviyorlar. O kadar çok böyle vanilya, çilek, dondurma gördüm ki. Ve şekerli ürünleri de birçok yerde yiyorlar yani. Bu adamlar nasıl kilo almıyor anlamıyorum. Aa işte kapıları görüyorsunuz. Herhalde bu bir mekanın kapısı pek tabii ki de. Temsili böyle hoş geldiniz deyip dikkat çekmek için yapılmış. Bu kapılar böyle dünyada çok görebileceğiniz bir tapınak resmi sunmuyor. Burada Kobe eti yapıyor. Teppanyaki usulü. Zaten birazdan izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok kestaneci gördüm bu arada bizdeki gibi. Her şey turuncu oldu. Tren geliyor şimdi. Karşıya geçeceğiz buradan. Tapınaklar şurada başlayacak. Oo. Çocuğun aklını aldı. Şuradayız. Girişi bu. Dağlara yayılmış bir şekilde haritayı görüyorsunuz. Resmetmişler yukarıya doğru şimdi gideceğim. Çok iyi turizm var ama var ya burada. Tertemiz, sistem öyle takır takır çalışıyor. Yemin ederim Japonya'daki fiyatlar bana ucuz geldi ya. İnanamazsınız yani bu yorumuma belki ama hani önceki bölümde de anlatmıştım. Ya ben bana ait odada kalıyorum Kyoto'da 55 dolara ya otelde. İnanılır gibi değil. Yani bir kahve içiyorum 3 dolar 4 dolar falan. Yemek yiyorum 20 dolar 15 dolar. Zaten bunun hepsini hem gezdiğim yerleri hem önerilerimi hem konaklama konusunda size verdiğim bölgesel önerilerimin hepsini açıklamaya yazacağım. Onları okursanız, onlara bakarsanız en son bana teşekkür edersiniz. Çok rahat gezersiniz benden söylemesi. Geldik. Böyle çok tatlı giyinmiş insanları da görüyorsunuz. Bu bir tepsili kapı. Asıl kapılar birazdan başlayacak. Pek tabii ki şunu sorabilirsiniz. Yani kapıdan tapınak mı olur? Olay şöyle. Tapınaklar daha çok dua edip duası kabul edilenler, duası kabul olanların yaptırdığı tapınaklar. Ama öyle ki belli başlı firmaların, holding sahiplerinin kendileri de adak gibi düşünebilirsiniz. Buraya kapı adayabiliyorlar. Bunun tarihi de 700'lü yıllara dayanıyor. Tam olarak kimin keşfettiği de yazmıyor yani anonim. Yaklaşık olarak 1400 yıldır bu gelenekleri devam ediyor. İnsanlar buraya dileklerini diliyorlar, dualarını ediyorlar. Kabul olursa tekrardan geliyorlar. Bir nevi aslında ibadet şekilleri. Turistik yere gelince hemen büfeler arttı. Burada okonomiyaki yapıyor. 600'e. Şurada yengeçler yapıyorlar. Çıkarmış mesela devasa bir yengecin bir kolunun eti bu. 8 dolara bunu satıyor. Şurada yine teppanyaki usulü bir tavuk yapıyorlar. Limon suyu satıyor. Ha limonata. Yok diyecektim ya. Ama limonataya bak 7 dolar falan. Ay çok fena domuz koktu. Domuzu yersiniz yemezsiniz. Her inanca saygımız sonsuz ama şu kokusunu yenemiyorum ben mesela. Hani aç kalsa insan her şey yer derler ya, insan insanı yiyor ama şu koku olayında yemek konusunda çok hassasım ve geldik. Girişi burası. Kapıların Japonların dininde çok büyük etkisi var. Mesela Miyajima kentinde de böyle okyanusa açılan duaların kabul edilmesi için de bir kapı görürsünüz. Daha çok o kırmızı renktedir. Bunlar daha çok turuncu renklerde olacak. Böyle sizi şatafatlı bir devasa giriş karşılıyor. Aslında tapınak kısmı bu. İnsanların dua ettikleri adak olarak adanmış. Diğer kapılarsa dağın yamaçlarında olacak. Mesela böyle bir tapınak nerede görebilirsiniz? Hiçbir yerde. Birazdan tam anlamıyla dağlara çıktığımda anlayacaksınız. Zaten bu arada tapınakların mana olarak da aslında ilk başta çıkış şeyi sakinlik, dinginlik, böyle dağlarda yapılmasında. Amacı ismi buradan geliyor zaten. Doğadan geliyor. Ve o yüzden her yerde bu tapınakları yamaçlara, inziva yapabilecekleri yerlere yapıyorlar. Şu anda da zaten bir dağın yamacındayız aslında. Burada bir istekler listesi görüyorsunuz. Dilekler. Şimdi
Bu dilekleriniz sağlıklı bir seyahat de olabilir, vücut sağlığı da olabilir. Japonca ve İngilizce yazıyor. Duanı ediyorsun abi. Buradan duayı ettikten sonra atıyorsun. Dileğinin kabul olup olmayacağı sana söyleniyor. Ya da dileğin kabul olursa bir sonraki geldiğinde dileğin kabul olduğu için gidip bu ahşapların, kapıların üstüne ismini falan dileğini yazmıştın ya, ona yeniden bir şey bırakıyorsun. Öyle bir notlar varmış. Ama çoğu şey Japonca. Pek tabii ki yine bir tapınak görüyorsanız para ve dilek görürsünüz. Şurası da para attıkları dilek için yerler. Önce paralarını atarlar, sonra dualarını ederler. Bak canlı canlı görün mesela bir tane. Gençler geldi tapınağa. Bak hepsi parasını atıyor önce. Şimdi saygıyla bir selam verdiler. Dua zamanı. Ve ellerini böyle çarparak dua ederler. Bu kadar. Geldi mesela, Allah'ım sınavım var, bana bol şans ver, şu sınavı geçeyim dedi. Parayı attı, selamını ver, bitti. Sınavı geçerse bir daha gelecek. Öyle düşün. Tori dedikleri bu kapılardan alıyorsunuz. Ve bu kapılar için görüyorsunuz bir dilek yazın diyor. Buna 1000 yen ödüyorsun, 9 dolar falan. Sonra gidip bu niyetin neyse o kapının olduğu yere asacağız. Emanın oraya. Çünkü burada insanlar, dedim ya, dualarını bu kapılara da kullanarak aslında bir nevi, hani bir şey bağlarsın ya, bizde de böyle ağaçlara falan mı bağlanıyordu? Mesela çocuğu olsun ya da evlenilsin diye vakti zamanında, onun gibi düşünebilirsiniz. Şurada da yine bu kutulardan satın alıyorlar. Çalkalıyorlar, buna omikuji diyorlar. Sonra numarayı söylüyorsunuz. Ona göre dileğinizin ne olduğu ya da olmayacağı yukarıda çıkan şansınıza göre bir kasiyer tarafından içerideki veriliyor. En son gidip buraya atıyorsunuz. Aslında bunun ben benzerini size Kore'de de göstermiştim. Güney Kore'de. Orada da yine aynı sistem vardı ama orada daha çok yaş ve doğum tarihinizle ilgiliydi. Ona göre sizin geleceğe dair ki şansınızın ne olacağını düşünüyorsanız yine bu kutulardan çekip, mesela bende şey çıkmıştı, para, zenginlik. Sonra bununla ilgili dua ettiğiniz yere bırakıp adağınızı alıyorsunuz. Ama nihai olarak adanan şey her zaman para oluyor. Tori kapıları, yani böyle ana girişten itibaren her yerde başlayacak 8000 civarında burada kapı var arkadaşlar. 8000. Şurası girişi olması lazım. Ben daha önceden de gelmiştim buraya ama YouTube videosu çekmemiştim. Blog yazısı yazmıştım. O zaman da Japonya yazılarımı falan bayağı detaylandırmıştım. Kesinlikle okuyun. Şurada yine kutsal olduğunu düşündüğümüz bir at. Kart bırakıyorlar mesela. Bildiğin kart vizit atıyor adam içine. Bunu da ilk defa gördüm. Yani Tanrı'ya inandıkları neyse kart vizit atan bir topluluk ilk defa görüyorum. Parayı anladım, hediyelik eşyayı anladım ama kart viziti ilk defa gördüm. Böyle kimonolarını giyip buraya turistik amaçlı gelen Japonlar da pek tabii ki var. Ve başladı işte. Buradan itibaren dağın bütün etrafında bu kapıların içerisinde dolaşabilirsiniz. Burası bir Shinto tapınağı aslında ve Inari tanrısına adanmış bir tapınak. Daha çok işte iş ve bereket için, dileklerini kabul olması için gelen Japonların dua ettikleri yolu görüyorsunuz. Ve bakmayın, şu an sadece girişindeyiz. Böyle daha binlercesi var, yani saatlerce yürürsünüz dağın başına kadar. Ve bu kapılar da oldukça pahalı kapılar ha, yani şey sanmayın, sıradan ucuz kapı sanmayın. 8-10 bin dolar tanesi. Şöyle bir yürüyelim. Şimdi o kadar büyük bir turizm var ki burada. Kapıların olduğu yeri ikiye ayırmak zorunda kalmışlar. Bir taraf gidiş, bir taraf dönüş. Böyle sağdan yürümeye başlayacağız. Kapılar şimdi küçülmeye başladı mesela. Biraz sonra yine şekil şekil kapılı olacak. Hatta bir süre sonra adak olarak asılmış olan o küçük kapıları göreceğiz. Peki burada ne yazıyor merak ediyorsunuzdur pek tabii ki. Hemen bakalım. Şöyle çevirsin bize Google. Bak, tarihler yazıyor. Hangi tarihte? Yapıldığı tarafından Hatsuma Tatayuki, Şubat 2014. Bak şurası 2011. Takeyuki yaptırmış. Bu 2020 Eylül'de yapılmış. Bunu da Takayuki mi yaptırmış? Hep böyle gidiyor. Bu şekilde Google Translate'ten çevirdim. Bunlar çıktı. Birinci bölümü de bitirdim. Şimdi tapınak kapılarını geçtikten sonra toplama alanı gibi düşünebilirsiniz.
dua edilen bölgeler var. Bunlar işte ana tapınakların olduğu yerler. Az önce size gösterdiğim ise daha çok buraya adanan, duası kabul olan insanların bağışladıkları tapınaklar. O yüzden hani dedim ya çok pahalı o kapılar diye. Onu özel yaptırıyorlar. Burada da dualarını insanların duvarlara astıkları tabelaları ve parçaları görüyorsunuz. Bunlar daha çok ahşaptan yapılıyor. Ama kimisi de sadece anısı olsun diye de bırakıyor. Özellikle turistler. Keza bak burada mesela Japonlar mı diyeyim. Duasını etmiş. Buraya asmış. İlginç bir yer. Burada da işte yine bağışını yapıyorsun. Mumunu yakıyorsun. Bağışladığın kapı var. Eğer yine diyorum ya işte bu da mesela birazcık daha niyet kısmında olan kapı. Gerçekleştiğinde belki büyük kapı olacak o da. Şimdi de dilersem ben de buradan bir numara seçip nasıl bir duam olduğunu öğrenebilirim. Deneyelim. Evet, bana 28 geldi. Şimdi bunu içinden alamıyorum. 28 numarayı. Orada resepsiyon kısmına 200 yen diyorum. Nasıl bir duam varmış da gerçekleşecekmiş bana bir kağıtta söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki işte Ahmet'in ya da Jonathan'ın da mesela çektiğinde 29 oldu. Ona da mı aynı dua var? Evet, ona da aynı dua var. Böyle bir durum da var ne yazık. Yani resmen sayılara bölmüşler ve herkesin niyetine ve kaderine göre aynı sonucu veriyorlar. Şimdi ilk kısmı geçtikten sonra daha da yukarıya çıktıkça kapılar büyümeye başlayacak. Genelde insanlar bu dağın etrafında yürümek istemiyorlar. Bir parça geziyorlar. Ama ben gidebildiğim yere kadar gideceğim. Aslında şu anda dağın başındayız gördüğünüz gibi ve farklı yerlere inziva noktaları ve dua edebileceğiniz küçük shrine yani tapınakçıklar inşa etmişler. Bu shrine'ları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Hinduizm'de, Budizm'de, Taoizm'de, Şintoizm'de. Daha böyle tapınak gibi bir mabet değil de daha göstermelik bir şapelin daha küçük açık hali gibi düşünün yani. Dua edilen nokta ama bina gibi değil. Buradan isterseniz yürüyüş yapıp bölgeyi de gezebiliyorsunuz. Doğa yürüyüşü de yapabiliyorsunuz. İsterseniz daha kilometrelerce dağın başına kadar gidebilirsiniz. Bu kapılar yani toriler aslında onların yani Şintoizmin dini sembollerinden de bir tanesi. Ama dediğim gibi daha çok bu kapılar duaları kabul edildiğinde gerçeğe dönüşüp evet teşekkür ederim deyip şükranlarını sunup bu yollara konuyor. Ve bunun gibi birkaç tane yerde daha var pek tabii ki ama en ünlüsü buradaki. O kadar çok kapı var ki bu kapılarla kaç tane çocuk okutulurdu diye insan düşünmeden edemiyor. Bak bunlar yeni yapılmış mesela. Şimdi bu tapınaklarda pek tabii ki bir şatafat ya da gösteriş görmüyorsunuz. Formları hepsinin neredeyse aynı. Ama bir mesela Tayland'daki Budizmi gördüğünüzde mesela Chiang Mai taraflarında altın varaklı o kaplamalar insanı başını döndürüyor. Daha Buda'ya adanmış görsel zenginlik için yapılan şeyler. Bunların o görsel güzelliğinden çok niyetlerden dolayı yapılan yapılar olduğunu unutmamak lazım. Tanrılarına adanmış bir şey gibi mi düşünürsünüz Budizm'deki gibi? Yok. Bence bir şükran aslında sadece tamamen. Doğaya, inandıkları neyse ona verdikleri karşılığını aldıklarından dolayı bir teşekkür. Çünkü Şintoizmin temelinde olay doğa, tabiat ve şükran üzerine kurulu bir din olduğu için ben daha çok bu işlerin felsefi olarak yapıldığını düşünüyorum. Bizdeki o Tanrı, Allah algısıyla bunlardakinin aslında hiç alakası yok. Size ilginç bir şey daha söyleyeyim. Aslında Japonların %60'ı 70'i herhangi bir dine inanmıyor. Yani ateist. İnananların da çok büyük kısmı Şinto ya da Budist. Tabii şimdi şey de düşünebilirsiniz. Dünyada ne kadar çok din var, ne kadar çok farklı inançlar var. Bu zamana kadar deneyimlediğim şey özellikle gelişmiş ülkeler ateistleşiyor ve dünyada da mesela birçok dinin rahatça yaşanabildiği yerler gelişmiş ülkeler. Japonya da onlardan bir tanesi evet ama benim şu Şintoizm konusunda kafam çok karışıyor. Çünkü tam olarak din değil bu. İnsanın kendini mutlu hissettiği doğaya, tabiata hatta bunlarda da cinler kavramı falan bile var yani. Çünkü her şeyin bir görünmeyen bir varlığı da var diyor. Yani adamın inandığı sistemde bu taşın, ahşapın ya da bitkinin bir ruhu olduğuna hatta bir taşın dahi ruhu olduğuna ve bunun görünmediğine inanıyorlar. O yüzden her şeyi saygı çerçevesinde yapıyorlar. Japonlarda bir tane hep konuştuğumuz saygı olayının temelinde ben bu Şintoizmin dininin olduğunu düşünüyorum. Abi çok ilginç yani bakın nerelere kadar geldim. Birçok insan
yarısında geri dönüyor. Ben gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Böyle nerelere gelmişler, dua ettikleri ağaçları, kapıları, bir de şöyle köpeğe benzeyen kurdele taktıkları hayvanlar var. Onları bırakmışlar gitmişler. Böyle bambu ağaçlarının ortasındayız şu an mesela. Bakayım internetim yeterse şunu da çevirmeye çalışacağım. Ama çekmiyor ormanın ortasında. Yine muhtemelen kim tarafından hangi duası için adandığını yazıyordur ama çeken bir yer bulduğumda şansımı başka bir kapıda denerim. Çok ilginç bir yer değil mi ya? Hani var mı sizlerin de daha önceden gördüğünüz bir örnek ama ben görmedim, bilmiyorum. Ben bunun kapı örneğini görmedim. Ama mesela haç örneğini gördüm. Avrupa'daki bir ülkede, tam hatırlamıyorum. Estonya, Letonya, Litvanya'dan biri olması lazım. Sınırları geçerken orada da mesela haçlar veriyorlardı. Tapınak bölgesinde. Ama kapı formatını ilk defa burada gördüğümü söyleyebilirim. Doğa olarak da muhteşem bir yerdeyiz ama. Şurada bildiğiniz devasa bambu ormanı var. Şurada tapınaklarından bir tanesi var ve gölle çevrilmiş harika bir tabiat. Eğer buraya gelirseniz de kesinlikle böyle geldim kapı gördüm deyip geri dönmeyin. Yürüyebildiğiniz kadar yürüyün. Çünkü burası çok güzel bir tabiatın, doğanın, ormanın olduğu, aynı zamanda çok harika bir coğrafya. Ben önceden de bunun sonuna kadar gitmiştim. Bayağı yürümüştüm. Şimdi yine kendimi zorlarken size bu öneriyi de yapayım dedim. Ana tapınaklardan birine geldik şu anda. Birazcık burada dinleneceğim. Şimdi burada da yine ne istiyorsanız, bakın adak için alıp ya da para burada tanrılarına sunuyorlar. Çok ilginç ya. Mesela bunlarda şeyi görmüyorsun. Hani o Budizm'deki ya da Hinduizm'deki gıda olarak tanrıya bahşedilmiş ürünler var ya. Bu bazen pirinçtir, bazen meyvedir, bazen çikolatadır, yani hiç fark etmez. Burada onlar yok. Burada daha fiziki enstrümanlar kullanmışlar. Gıda konusunda hiçbir örnek görmedim mesela. O yüzden çok ilginç bir din. Yani bu şekilde Japonya'daki inanç sisteminin benzerini sanırım bildiğim kadarıyla dünyada yok. Ve sizlere ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bu dinin günümüze kadar ayakta kalmasının en büyük temel sebebi hoşgörü. O yüzden nasıl ki tabiata, doğaya hoşgörülülerse birçok dine ve inanca da Şintoizm dininin temelinde hoşgörüyle bakmak yatıyor. Temel felsefeleri bütün canlılara saygı ve hoşgörü temelini alıyor. Ve özellikle Japonların hani hep saygılı, nazik olmaları var ya, işte temeli bu din. 1400 yıldır var olan bir din ve ilk metinler 700'lü yıllarda yazılıyor dedim ya, işte o rahipler tarafından günümüze kadar taşınıyor. O yüzden tüm canlılara saygı duyup zarar vermeden yaşayın diyor bu dinin temelleri ve kültür olarak da Japonların hayatlarıyla entegre oluyor. Velhasıl kelam, her ülkede bir şeyler öğrenmeye çalışıp anlatmaya çalıştığımız bu tecrübelerde Japonya'da size aktarabileceğim ve özellikle çocuklarınıza aktarmanızı rica edeceğim şey aslında bu. Zarar vermeden, size zarar verilene kadar hiçbir canlıyı, hatta cansızı kılına dahi kötülük yapmadan yaşamak. Şintoizm'deki öğrendiğimiz şey de bu olsun. Abi ne kadar zamandır yürüyorum. Daha yarısındayım bakın. Şuradan aşağıdan başlamıştım. Şöyle geldim zaten. Yani gidebildiğim yere kadar gideceğim. Kyoto'da görünmeye başladı ama tabii bugün sisli ve puslu bir hava var. Her bir kapı sokağı bölgesinde şöyle hem dua edip hem de elinizi yıkayabileceğiniz, ki bunları birçok tapınakta da görürsünüz, ibadetlerinde kullanırlar. Bildiğiniz çeşmeler var ama içmeyin diyorlar pek tabii ki. Ve genelde de yollar hep ikiye ayrılıyor. Çok büyük bir arazi çünkü. Burası da dinlenme duraklarından bir tanesi. Burada yine kafe var, restoran var. Şurada soluklanabileceğiniz bir bar gibi mekanları var. Bunlara kadar düşünmüş adamlar. Ve en sonuna ulaştım. Yorula yorula. Burada sadece ahşaptan değil, aynı zamanda betondan da yine kapıları görüyorsunuz. Uzun bir süre kapı göresiniz yok değil mi? Farklı bir tecrübeydi. Gelmişken görmüş oldum. Şimdi aşağıya doğru döneceğim. Biraz da acıktım. Bir yemek yiyelim. Güzeldi. Kaldı ki Türkçe kaynak yok zaten neredeyse. O yüzden sizlere en azından bu ülkeye gelirseniz insanların temel dini felsefelerinin de anlayın diye böyle bir detayı gösterip aktarmaya çalıştım. Şimdilik aşağıya doğru artık geri dönebiliriz. Şimdi geriye dönerken
O kadar yorulduğumu fark ettim ki bayağı bir yürümüşüm. Ve Instagram bir hayalin peşinde hesabımda da bir sürü şey şu an paylaşıyorum. Oradan da bakarsınız dostlar. Canlı olarak orada daha böyle anlık paylaşım yapmak YouTube'a göre kolay oluyor. Hani yine gezi önerileri, reels'lar, rehberler, bildiğim şeyleri orada da takip edin diye paylaşıyorum. Aklınızda bulursun. Instagram'a da beklerim. Şimdi şekerim çok düştü. Yüzümden de anlıyorsunuzdur. Bir yere gidip enerji alalım. Şimdi tam dönerken bir ayine denk geldim. Dua ediyorlar. Şurada da bakın bir kız var. Abi dönerken şöyle bıldırcın yapan Nebahat ablayı gördüm. Yanında da balık yapıyor. Buram buram mangal kokusu gibi geldi. Dedim bir bakayım, şansımızı deneyelim. Tahmin ettiğim gibi bıldırcın yapıyormuş. Kokusu çok güzeldi. Dayanamadım. Bir başlayacağım, tadına bakacağım. Yani Japonya'ya gelip de bıldırcın yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Yine ikram Japon çayı geldi. Soğuk, tatsız bir şey. Böyle çok güzel suları var yani. Çok lezzetli. Canım çıkmış vallahi. Bıldırcınımı bekliyorum. Vallahi baktım ben o bıldırcında dişimin kovuğu doymaz. Gittim bir de udon söyledim. Şimdi Japonya'da temelde iki farklı şey var. Udon ve soba. Bu udonlar ve daha çok böyle kalın oluyor. Yani ramen daha ince. Bir de udonun içerisinde daha az şey konuyor. Ama udonla sobanın aslında neredeyse hemen hemen birçok şeyi aynı. Sadece hamur farkı var. Bu beyaz undan yapılıyor. Diğeri daha kahverengi tahıllardan yapıyorlar. Ve bunu birçok yerde yiyebiliyorsun. Önceki bölümde size ben ramen yemeğini zaten tattırıp göstermiştim. Bu sefer değişiklik olsun diye udon söyledim. Böyle bildiğiniz suyun içinde geliyor. Haşlanmış su. İçerisinde ya balık oluyor, ya tavuk oluyor, ya domuz oluyor daha çok. Ben tavuklusundan söyledim. Bunun da fiyatı $7 falan. Oldukça da doyurucudur bu arada. Suyunu falan da içebilirsin. Çok güzel ya. Yani şu noodle'ı, udonu hepsini çok iyi yapıyorlar. Tavuk da çok iyi. Japonya'ya geldiysen bıldırcını yiyeceksin. Bakalım nasılmış. Çok sos var. Aç bırakmaz ama. Yemeğimi yedim. Karnım tok, sırtım pek. Artık geldiğim yoldan geri dönebilirim. Yavaştan sizlere bildiğim şeyler çerçevesinde Şintoizmi aktarmaya çalışmıştım. Umarım güzel olmuştur. Şimdi farklı bir tapınak bölgesine gidiyoruz. Şimdi geldiğim yerden geriye doğru dönüyorum. Allah'ım şu ailenin tatlılığına bakar mısın? Şu kız çocuğunun yüzünü tam çekemedim. O kadar güzeldi ki anime karakteri gibi. Bu ara bana bir şeyler oldu. Çocukları çok sever oldum ya. Hayırdır inşallah. Tren geldi. Yine gelmemiş. Bu da fake tren. O kadar ilginç ki ülkede 30.000 kilometre tren ağı var. Bakın 30.000. Yani arazi olarak küçücük bir ülke burası ve aynı yerden birçok tren geçebiliyor. Ve buna rağmen ortalama gecikme süresi sadece 18 saniye. Yani makine saat gibi işliyor derler ya. Yani nasıl bunu başarabiliyorlar aklım almıyor. Hatta eğer bir tren çok gecikirse kondüktörler tek tek kompartımanları gezip özür dilermiş. İnsanların zamanını çaldık. Bu tren gecikti, bizim yüzümüzden gecikti. Özür diliyoruz sizden diye. İnanılmaz bir ahlak. Geldi. Yine geldiğim yere geri döneceğim. Sadece 4 durak. 240 yen verdim buna. 15 dakikada varırız. Hani sıraya giriyorduk, Japon kültürü var. Çoğu turist olduğu için bence. Metrodan çıktım. Kiyomizu Dera'ya gidiyorum. Ya şuradan kaldırımdan bisikletle geçiyorlar. Çok korkuyorum. Bazı yerlerde çünkü bisiklet yolu yok. Her an çarpılabiliyorsunuz. Japonya'nın, Kyoto'nun aynı zamanda en ünlü tapınaklarından bir tanesi. Özellikle tepeler, şehri görebileceğiniz çok güzel bir manzarası var. Akabinde de oradan aşağıya yürüyerek hem birkaç tane tapınak bölgesini göreceğim hem eski kent meydanına doğru yürümeyi planlıyorum. Böyle bir 15 dakikalık yolum var.
Şuranın temizliğine bak ya. İnsanın sinirlerini bozuyor gerçekten. Bir tane çöp görmedim ya daha. Nasıl bir ahlak, nasıl bir eğitim. Fethiye'de bir yaz başlıyor. Özellikle bayram zamanı falan. Etrafta çöp toplamaktan bir hal oluyoruz. Cam şişesi kırıklarından. Bu adamların kentlerinde bile bir tane ne plastik gördüm ne poşet. Eğitim ve ahlak. Böyle bir şey işte. Kiyomizidera Tapınağı bir Budist tapınağı. Yine onun da tarihi 700'lü yıllara dayanıyor. Ve burası birazcık daha turistik yer. Çünkü ülkenin en eski tapınaklarından bir tanesi. En çok talep gören yerlerinden biri olduğu için dilerseniz böyle Japonların yerel kıyafetleri, kimonoları yaklaşık 20 dolar ödeyerek kiralayabiliyorsunuz. Daha çok kadınlar çok seviyor böyle şeyleri. Ben kiralamak istemiyorum. Yukarıya doğru yürüyeceğiz buradan. Otobüslerden de anlayacağınız üzere. Harika bir mahalleye geldim yine. Bakar mısınız böyle ahşap ve betonu o kadar güzel bir harmoni içerisinde adamlar düzeni bozmadan pazarlıyorlar, sunuyorlar ki sokaklarında gezerken bile o tarihi dokuyu, harika bir yere geldiğinizi hissediyorsunuz. Tapınak tepede. Çok ünlü bir tapınak bu. Yani Kyoto'ya geldiğinizde görmeniz gereken en önemli 3 yerden bir tanesi. Bundan sonraki bölümde bir de size altın tapınak var. Golden Pavilion diye geçiyor. Onun olduğu ayrı bir bölgeyi göstereceğim. Zaten Kyoto'ya geldiğinizde öyle bir günde falan gezemezsiniz. En az 3-4 gün ayırmanız lazım. Ayrıca ben açıklamaya hangi bölgede kalacağınızı ve buraya gelmeden önce nasıl planlar yapmalısınız, web sitemin yazılarımın hangilerini okumalısınız, hepsini ekleyeceğim. Çünkü buraları anlatmak, bu ülkeyi anlatmak öyle tek bölümde imkansız. Böyle çok güzel, tatlı tatlı dükkanların önünden yürüyerek yukarıya çıkıyorum bakalım. Yani hafta içi olmasına rağmen oldukça yoğun bir kalabalık var. Şimdi bu tapınaklarda dikkatinizi çeken bir şey olmuştur pek muhtemelen. Hadi ana kapıları anladık. İçerideki tapınaklarda pagodalar. Yani katlı katlı böyle yapılar var. İşte Budizm'de 3, 5, 7 kat temelinde daha çok gökteki ile inanç sistemlerinde ulaşabilmek, iletişim kurmak için bir şeyi temsil etse de dizayn olarak bazen de her kat insan karakterini ve inancını da temsil edebiliyor. O yüzden Budist tapınaklarda böyle katlı katlı pagoda görürsün. Daha çok Güneydoğu Asya ülkelerinde. Burası o kadar eski bir tapınak ki onlar için aslında size ülkedeki dinin 2 temel yapısını göstermiş oldum. En eski 2 yapısını. Burada akan bir nehir var, şelale var. İsmini oradan alıyor burası. Dağlarda, her yerde burada doğal kaynaklar var, sular var. Mesela bakın, bunda 3 kat var, gördünüz mü? Bunun mesela Nara kentinde olanı var. O 7 katlı. Onu da orada ayrı anlatırım. Okuduklarıma göre böyleymiş yani. Hani satabilirsem size satıyorum şu anda. Bunların var ya sürekli birbirlerine şöyle eğilerek saygı göstermeleri çok hoşuma gidiyor. Mesela burada daha çok böyle ellerini kullanmadan direkt düz bir şekilde eğiliyorlar. Başka ülkelerde mesela Tayland'da falan 2 ellerini birleştirip böyle eğiliyorlar. Ama o kadar naif geliyor ki bana bu hareket. Asya dışında zaten pek bir örneğini göremezsiniz. Şimdi buraya girişte de 500 yen verdim. Yaklaşık olarak 4,5 dolar. Burası devasa bir tesis aynı zamanda. Ormanın eteklerine kurulmuş. İçeriği böyle yavaş yavaş gezeceğiz. Yine her tapınakta olduğu gibi bir ejderha ve ağzından kutsal ina olduğunu düşündükleri, saygı duyulması gerektiğini düşündükleri aynı zamanda bir çeşme. Arigato. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yemyeşil bir tabiat. Dağın etekleriyle böyle birleşmiş, bütünleşmiş. Oldukça görsel olarak hoşuma gitti. Şöyle yürüyerek gezelim bakalım. Bir de Japon ahşap mimarisinin en iyi örneklerini görebildiğimiz yapıymış burası. Düşünsenize 1400 yıldır ayakta. Şurada bir şey var. Ona vurup geçiyorlar. İnananlar, Japonlar. Bak, dokunup seviyorlar. Böyle şeyler çok var. Hani o kadar çok detay var ki. Bir de her yerde farklı bir evrimini görebiliyorsun. Her yerde aynı değil yani. Mesela ben bu formatta bir güzel şans getirecek, iyilik getirecek bir heykeli, şeyde de var, Tayland'da da var ama bu şekilde değil. Bu şekilde olanı ilk defa burada görüyorum. Yine burada dua ve dilek ve pek tabii ki para işleri devam ediyor. Şuradaki tapınağın içerisine
her yerde olduğu gibi ayakkabımızı çıkararak gidiyoruz efendim. Bu konuda çok seviyorum Japonları, tertemizler. İçerisi çok kaotik. Sanırsa kapkaranlık. Normalde Budist tapınakları daha rengarenk, daha ışıl ışıl olur. İçim karardı. Burada böyle dua ediyorlar. Şu altın varaklı bir lamba, avize olduğunu düşünüyorum. Yine Budizm'de bolca altın kullanılıyor çünkü. Şurada da şuna vurup ses çıkartıp dua ediyorlar. Bunu her yerde görüyorsunuz. Ben dilim döndükçe önceki yerlerde gördüklerime göre yorumlamaya çalışıyorum. Hani sürçülisan edersek affola, ama dinler konusunda söyleyebileceğim tek şey, yani herkesin dininde herkes kendi dininin en doğrusu olduğunu, en sonuncusu olduğunu düşünür ve herkes kendi inancıyla da genelde başka dinleri ve insanları etkilemeye çalışır. Bu bütün dinlerde vardır yani, ki bizim dinimizde de çok var. Ama temeli nedir abi? İnsanlık ve birbirimize saygı. Başkalarına özgürlüğünü kısıtlamadığımız müddetçe hem dini hem de düşünce olarak hür irademizle yaşamalıyız. O yüzden dinler konusunda yorum yapmak bizim gibi böyle gerçek anlamda hassas noktaları olan bir toplum için çok da kolay değil. O yüzden benim yorumum dünyaya gezerken bu olur. Bakın burada da yine öncekiler gibi, yani Şintoizm'deki gibi yine para ödüyorsunuz. Yine bir dilek, dua, sayı vesaire, artık neyse, kağıt anlamında söylüyorum. Alıyorsunuz, ödüyorsunuz ve adıyorsunuz. Yine sistem olarak aslında inanç ve adak anlamında yine kağıtlar, yine böyle asılan duvarlar var. Bunu niye size işte anlatmak istemiştim? İki farklı din gibi ama temellerinde çok yakın. O yüzden bence tamamen felsefi olarak, hayat felsefesi olarak bütünleştirmişler bunları. Lakin benim hani yorumumu falan geçin, ama şu doğa ve tabiat gerçekten bu gezimde gördüğüm en güzel duraklardan bir tanesi oldu. Şuradaki çocuklar Türkiye'den nerelisin dediler. Türk'ün dedim. Ceddin dedeyi biliyorum ben dedi çocuk. İnanılmaz. İnanılmaz, şu an şoklardayım. Şimdi şurada bir manzara noktası var. Teras noktası. Orası Kyoto'yu görebileceğiniz en güzel, en fotojenik noktalardan bir tanesi. Şimdi burada özellikle farklı tapınaklarda şu iplerden çok görüyorsunuz. Bu ipler de yine duadan sonra salladıkları, hani tesbih gibi de düşünebilirsiniz. Bak şimdi kadın yapacak mesela. Her yerde görebildiğiniz örneklerden bir tanesi. Böyle bir yerden insanlar işte fotoğraf çektirme yarışına giriyorlar. Tapınağın etrafında böyle güzel bir yürüyüş parkuru da yapmışlar. Yemyeşil doğanın içerisinde yürürken bakın şu çift çok dikkatimi çekti. Ne güzel. Böyle insanları görünce gıpta ediyorum. Bir de biz çok azız ya. Dünyanın her yerinde Fransız, Alman, Avustralya, İngilizler, Amerikalılar var. Biz gezmiyoruz. Çünkü bizde gezme kültürü yok. Olay para değil yani. Ben artık para olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bu videoları izleyenler daha çok gezerler, ilham alırlar. Bu yorumu neden yaptım biliyor musunuz? Mesela benim bir sürü arkadaşım var. Paraları var, inanılmaz paraları var hani. Ama o parayı seyahate harcarsa iki korkusu var. Ya plan yapamayıp gezemeyeceğinden korkuyor, ya da ikincisi boşa para gidecek gibi düşünüyor. O yüzden bizde bu kültür yok. Yani kastım paradan kastım zaten bu. Pek tabii ki olmayanla saygım sonsuz. Yani insanlar zorla geçiniyor. Eyvallah, ona bir şey demiyorum. Ama kültür anlamında, toplumsal olarak da seyahat hobisi olan insanlar değiliz. Bunun da zaten temelinde daha çok büyüklerimizin zaten böyle bir hobisi olmadığı için bir sonraki nesillere aktarılamamış bir aslında yetkinlik. Böyle bir yorumumu bir yere bağlamış olayım. Şimdi buradan ayrılıyorum. Çok güzel bir yerde. Kesinlikle görülmesi gereken, benim doğa içerisinde gördüğüm son zamanlardaki en iyi tapınak. Çok keyif alarak gezdim. Yeterince de doydum tapınağa. Artık şehir merkezine doğru inelim. Arka arkaya iki farklı din bağlantısını yapıp size aktarmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Şimdi çok güzel bir teppanyaki restoranına gidiyorum.
Akşama bir rezervasyon yaptırdım. Güzel bir yemek size göstereyim aynı zamanda. Çünkü daha buraya geldim geleli size bir teppanyaki deneyimini aktarmadım. Daha çok ramen, işte noodle'lar, sushi'ler, bunları göstermiştim. Bir de teppanyaki'yi deneyelim. Yani gördüğünüz üzere şu ana kadarki en iyi turizmde zaten dediğim gibi burada var, bakın. Çok güzel bir bölge yapmışlar. Çok da iyi korumuşlar. Benim Kyoto'da en çok beğendiğim yerlerden birisi oldu. Yemek yemeye doğru gidiyorum şimdi, bakayım. Başka neler göreceğiz yolda. Daha önce Instagram'da da paylaştım. Karpuz kabuğunu anlıyorum. Hem Kore'de hem Japonya'da çok pahalı. Eyvallah da. Ya salatalığa ne oluyor? Gelin bak göstereyim. Böyle bir dükkan gördüm. Salatalığı şişe koymuş. 300 yene satıyor. Bildiğin. Şunu da 594'e satıyor. Bizim bildiğin küçük salatalıklar var ya. Alacağım lan bir tane. Vallahi merak ettim. Bir salatalık ne olabilir yani? Allah'ım sinirlerim bozuluyor artık. One. Baksana insanlar salatalığın fotoğrafını çekiyorlar. Dayanamıyorlar. Şaka gibi. Bizim Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Ulan biz bu salatalığı, domatesi biz sokağa döküyoruz ülkemizde. Bizim şu ülkelere var ya, akıl almaz bir tarım ticareti yapmamız lazım. Gerçekten ateşeler oluyor ya, ticaret ateşeleri falan. Yani bunun bir detayı, bir üretim kalitesi, bir şeyi olmalı. Şu salatalığın tanesi 3 dolar. 3 dolar. Yemin ederim bildiğin salatalık. Hani şeyi merak ediyorum. Hani kalitesi mi farklı falan. İnsanlar salatalığı, domates alıp fotoğraf çektiriyor. Düşünün. O kadar yok. Yani bizim burayı var ya, hani tarım ülkesiyiz ya. Yığmamız lazım tarımı. Çok üzülüyorum. Dünyayı gezdikçe bu fırsatları ben görüyorum. Koskoca bakanlıklar, ticari ateşeler göremiyorsa yazıklar olsun yani. Çok üzücü. İnşallah senin benim bilmediğim arka planda çok büyük başarılarımız var diyeceğim ama yaptığımız tarım konusundaki ihracat rakamları belli. Esnafımız, üreticimiz para kazanamadığı için ürünlerini sokağa döküyor. Demek ki bir yerde bir yanlışlık var. Ya kaliteyi tutturamıyoruz, ya üretmeyi bilmiyoruz, ya da satamıyoruz. Ben bunun başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Her gittiğim ülkedeki fırsatları söylediğim gibi bunu da söylemek istedim. Ben ve salatalığım gezmeye çıktık. Şimdi bu Kiyomizu'dan aşağı inerken şuradan Gion bölgesine giden bir yol var. Şöyle eski evlerin olduğu yerden yürüyerek, gezerek gidiyorsun. Çok güzel, otantik bir rota. Hadi gelin beraber gezelim. Şu modern rikşaları her yerde görüyorsunuz. Bildiğiniz kas gücüyle insanlar sizi önden çekiyor. Hello, how are you? How much is the road for head? Yazıyor süreleri. Mesela yarım saati 9.000, 10.000, 19.000 arası değişiyormuş. Arigato. Bugünümüzde böyle bir şey nasıl olabilir diyorsunuz değil mi bak? Modern kölelik teknik olarak. Bak çocuğa yarım saati 90 dolar, saati 180 dolar yapar. Hal böyle olunca bu kadim bir kentin kültürel geleneği olduğu için bu şekilde koruduklarını düşünüyorlar ve insan gücüyle halen devam ettiriyorlar. Sebebi de parası iyi. Notlarıma baktığımda burada böyle çok güzel kafeler var, tamam mı? Tam bu alanda çay seremonisi yapıyorlar. Hatta yazmış bak. Japanese Garden and Tea Ceremony. Bunu işte sana aslında vakti zamanında geishalar yapıyormuş da günümüzde birazcık turistik olsun diye kafeler bunu sorumluluğunu almaya başlamış. 50 dolar bir çay sunumu. O yüzden bu parayı vermeye hiç gerek yok. Çünkü bunun gibi zaten birçok yerde kafe görebiliyorsunuz. Bir kahve içip hani seremonisiz de en azından ortamın keyfini sürebilirsiniz. Aklınızda buluna. Ben salatalığı yedim. Hayatım boyunca bir daha da salatalığa bu kadar para vereceğimi düşünmüyorum. Burada da yine her yerde bakın yine şeyler var, otomatlar. Ben çok beğendim burayı dostlar. Yani siz de net bir şekilde görüyorsunuzdur. O şeyi hissederek geziyorum şu an dokuyu. 10 numara yer vallahi. Mesela burada yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi böyle ara sokaklarda da dolaşmak. Çok güzel restoranlar, kafeler, barlar var pek tabii ki. Ben şu an böyle ana yerden girdim. Dikkatimi çeken bir ara sokak olunca da zaten gireceğim. Çünkü hatırladığım kadarıyla çok güzel kafeler vardı. Yalnız alışveriş için de harika dükkanlar var. Lakin beni biliyorsunuz, benim alışverişte pek bir işim olmadığı için
Şimdi restorana doğru gidiyorum. Artık akşamüstü oldu. Böyle hasırların sarmaladığı balkonları görüyorsunuz. Ve Eskişehir merkezinde birçok yerde bu tarz yapıları görüyorsunuz. Böyle siyah kiremitler, çok tatlı böyle ahşap kolonlar. İnsanlar burayı o kadar iyi korumuşlar ki UNESCO koruması altında buralar hep. Kesinlikle geldiğinde görülmesi gereken en güzel yerlerden birisindeyim. Burada yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim, bir teppanyaki mutfağı. Oraya doğru gidiyorum. En çok turisti bu bölgede gördüm şu an. Yani şu köprünün olduğu yerde. Bunu çekmeye geliyorlar çünkü. Çok tatlı ahşaptan evler. Bunların hepsi bar, restoran vesaire bu arada. Ama oldukça pahalı Gion bölgesindeki restoranlar. Çünkü bizdeki Sultanahmet gibi düşünün. Yani İstanbul'da nasıl gittiğinizde 1,5-2 kat fark ediyor fiyatlar oralarda. Keza burası için de aynı şey geçerli. Çünkü buranın bu otantik havasını yaşamaya geliyorlar. Notlarıma baktığımda burada bir restoranı işaretlemişim. Bakalım yer bulabileceğim mi? Burada yer bulmak çok sıkıntı ya. O kadar çok dolu ki her yer. İnanılmaz bir turizm var. O yüzden çok zor yer buluyorsunuz. Şurada olması lazım. Burası işte. Buranın yorumları falan çok iyi. Önceden de kaydetmişim. Yani gelmişken bir deneyimlemek istiyorum. Yer bulabilirsem pek tabii ki. Dedim işte yani biliyorum dolu olacağını. Hata yaptım. Gündüz aradım, ulaşamadım. O yüzden rezervasyonsuz almıyorlar. Birçok yer böyle. Bildiğiniz aç kalıyorsunuz. İyi restoranlar konusunda söylüyorum. Her yere çok fazla talep var. Birkaç alternatif daha var. Biraz da onları deneyeceğim. O kadar güzel yerler var ki. Yani hangi birine gireceğime şaşırıyorum. Şöyle bir setler olan yerler de var. Bunlar 2-3 bin yen civarında. Ama böyle fine dining olan restoranlar da var. Güzel böyle şık. İşte şarabını da getiriyor. Farklı farklı 6-7 yemek de servis ediyorlar. 10.000 yenden başlıyor. 20.000 yene kadar çıkıyor. Yani 100 ila 200 dolar. Ben bakalım şansımı nereden yana kullanacağım. Şurada bak mesela bir restoran var. 10.000 yen istiyor. Özel diyor. Wagyu eti kullanıyoruz diyor. Steak dinner course'muş bu. Bunları veriyormuş. 14.300 yen vergiler dahil. 140 dolar. Dışarıdan baktığınızda hani hiçbir şey ifade etmiyor belki. Çok sade, çok kapalı bir yüzü var değil mi? Ama işte o restoranların hepsi böyle bu tarzlarda. Bunu da şöyle yorumluyorum ben, hani dışarıdaki insanlar görmesin, ayıp olsun gibi falan olabilir yani. Asla içeriği göremiyorsunuz. Direkt böyle kapılar ve pencereler blurlanmış, buzlanmış bir şekilde oluyor. Ama içeriye girdiğinizde sizi bambaşka bir dünya karşılıyor. Hala arıyoruz, bakalım bir tane yer bulabilecek miyim? Bu kadar dar yerlerden girip böyle ara, sakin yerlerde bir restoran peşine düştüm. Bakalım ismini bulabilirsem. Where am I looking for? Palanken ya da Hanamoto Steakhouse. İşte bu. Buldum. Hello. Arigato. Şimdi ne sıcak bir havlumuz geldi pek tabii ki. Bu restoranlarda dedim ya hani genelde böyle 5-6 çeşit yemek getiriyorlar. Önünüzde böyle pişiriyorlar ve yiyorsunuz. Genelde de fiyatları 60 ila 80 dolar. Yani Japonya zaten böyle bir yer. Şimdi ben de şöyle farklı bir keyif alabileceğim bir şeyler seçeceğim. Battı balık yan gider misali. Ortamımız da bu. Şimdi önümde yapacaklar. Buna zaten ısıtılmış tava mantığına geliyor. Teppanyaki ismi Japon mutfağında. Bu onların bir yemek pişirme şovu sistemi. Bizdeki gibi daha çok kömür değil, altta pişen ocak, gazla pişiyor. Ve üzerinde direkt sanatsal olarak şov yapacakları az sonra deniz mahsulü, pilav, sebze ya da eti şurada pişirmeye başlayacak. Çok özel bir şey, çok keyifli bir sanat bence. Oturup izlemesi bile insana çok büyük keyif veriyor. Mesela şu abi az önce ıstakozu burada pişirdi, bakın çok hızlı bir şekilde pişti. Kollarını kesiyor, içindeki etini çıkaracak. Şurada da eleman bir et yapıyor, wagyu eti. Muhtemelen o da bana geliyor. Starter. Arigato. Şu benim Japonya'da en çok sevdiğim keyiflerden birisi. Oturayım bu sanata şahitlik et. Evet, birinin yine bu deneyimi yaşaması lazım.
Bu önce içinde krema varmış peynirle. Aynı zamanda bir somon. Bu ne ya? Çok güzel. Bu tütsülenmiş tavuk. Bu nasıl tavuk ya? İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Bazen böyle ayda bir kendimi şımartıp fine dining deneyimi yaşamayı çok seviyorum. Bir kadeh de şarap söyledim. Günah benim olsun. Vallahi bunu anlamadım. Böyle deniz yosunu gibi bir şey var etrafında. Tadını da anlamadım. Krema haline gelmiş bir avokado. Nasıl avokado ya? İlginçti. Şimdi de böyle bir scallops geldi. Deniz tarağı dünyada scallops olarak geçiyor. Biz deniz tarağı diyoruz. Ve yanında mashed edilmiş, ezilmiş bir patates yiyeceğim. O kadar hızlı pişiriyor ki o yüzey o kadar sıcak ki böyle anında böyle 5 saniye bir tarafında 5 saniye bir tarafını koyunca bir anda hazır oluyor. Oha. So good. Bu yemek değil ya, show bu. Bu sanat. Hani yemek doymak için yapılan bir şey bence bu. Bitmesini istemediğim bir seyahat gibi. Güzel cümle oldu ha. Harika. Çok beğendim. Çok. Çorba geldi. İçinde kabak ve deniz mahsulü var. Kesinlikle son zamanlarda içtiğim en iyi çorba olacak iddia ediyorum. İnanılmaz ya. Tabii ki bir tarhana çorbası değil. Ama şakayla karışık bir kabak ve kreması bu kadar lezzetli olamaz. Ben çorba değil başka bir şey içtim abi. Ben buna çorba diyemem. Şunun yağına bakar mısınız? İnanılmaz. Yağ ve et dengesi. Yanında da biraz böyle yeşillik var. Tereyağı gibi bir şey koydu. Şimdi pişirmeye başlayacak. Tek biberle, brokoliyle uğraşacak. İyi izleyin. Daha hızlı buharla pişmesini sağlıyor. Bir yüzü zaten neredeyse pişti. Ananasa benzeyen bir şey koydu. Biberi koydu. Bak şimdi onu nasıl güzel kesecek. Benim en sevdiğim kısmı bu. Bu kadarcık mı? Arigato. Şovunu yaptı. İşte en sevdiğim kısmı. Onu o kadar böyle saygıyla kesecek gibi. Muhteşem bir et gördüğünüz. Çok hızlı pişiriyorlar. Ben medium istedim, yani orta pişmiş istedim. Şeyi de kaybetmesin diye suyunu hızlı çeviriyor ama pişme hızı gerçekten çok hızlı. Şimdi tabaklamaya başladı. Şimdi etim geldi. Böyle yanında da bir şeyler, garnitürler vesaire var. Şurada mantarlı tuz var. Bu Himalaya tuzu, bu sosu, bu wasabi ve yanında da salata geldi. Bunu artık deneyimleyip aktarma zamanı. Ben buna bir et diyemiyorum. Çünkü ete hakaret olur. Şöyle bir şey. Yağı görüyorsunuz zaten. Amazing. Bu et değil. Buna et diyen bizden değildir. İnanılmaz. Böyle yanında garnitürleri de yine teppanyaki usulü yapıyorlar. Bir brokoli. Buna övecek değilim. Şöyle ananas mı, patates mi tam anlayamadığım bir şey. Güzel. Buranın bir marulu var. Diyecek değilim tabii. Burada marul et kadar pahalı çünkü. Bildiğiniz marul ama böyle bir şey son zamanlarda yemin ederim yemedim. Harika. Şimdi de Wagyu Curry Rice geldi. İçinde ne olduğunu pek anlamadığım şeylerle beraber, yani et mi, balık mı, tavuk mu, pek tabii ki pilav. Ben köriyi çok sevmem ama bu da başka bir şey. İçine koydukları yine Wagyu eti.
Şöyle bir mango şerbet geldi. Kapanışı tatlı ile yapıyoruz. Ya ama var ya çok iyi bir deneyimdi ya gerçekten. Yani bir yemek bu kadar keyifli geçemez. Doldurmasını yapmış bildiğin. Bugünün en güzel anı oldu. Ve en son kahveyi de gönderdiler. Kapanışı yapabiliriz. Hanımlar beyler benden şimdilik bu kadar. Yine açıklama kısmında hem Japonya'daki deneyimlerimi hem gezi yazılarımı hem konaklamanızı önerdiğim bölgelere kadar hepsinin detaylarını bırakacağım. Çok güzel bir gündü. Çok güzel şeyler yaşıyorum Japonya'da da. Elimden geldikçe bu ülkeyi gezdikçe sizlere aktarmayı da planlıyorum. Yolculuğuma ortak olduysanız ne mutlu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Şimdilik Japonya'dan sevgiler, selamlar. Sonraki bölümde yine Kyoto'dan devam edip akabinde Osaka, Kobe, Nara ve Tokyo'dan devam edeceğiz. O bölümlerde sizlerle paylaşırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.